Yeni videoya hoş geldiniz millet. Uzun bir aradan sonra yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda YouTuber'ların gözdesi haline gelmiş olan Boya BY-M1 yaka mikrofonunu sizler için inceleyeceğim. Öncelikle bu mikrofonun bu kadar klasikleşmesinin en önemli sebebi çok sağlam bir fiyat performans oranı olması. Bu fiyat bandında performansı gerçekten takdir edilecek seviyede bir mikrofon. Kablosunun biraz ince olması dışında benim gözümde başka bir kusuru olmayan bu mikrofonun kalitesi bana gerçekten güzel geldi. Özelliklerinden biraz bahsettikten sonra iki farklı mikrofonla da karşılaştırma yapacağım. Kutu kargo tarafından mükemmel bir hassasiyetle taşındığı için gördüğünüz üzere bana ulaştığında ilk mikrofonu çalışıp çalışmadığını test etmek için gelir gelmez kutuyu açtım. Tabii böyle bir kutuyla karşılaşınca insan merak ediyor, acaba ne oldu diye. Tekrar paketleyip kutu açılışı da yapmak istemedim. Zaten burada bandrolü falan da var. Önce kutu içeriğinden bahsedeyim. Bu kılıf kutunun içinde gelmiyor. Öncelikle şu mikrofonumuz çıkıyor. Buralar falan ayrı şekilde geliyor. Hatta bunları da çıkarıp tekrar göstereyim. Şöyle kutu açılışından başlayacak olursak. Burada Kayalar'ın resmi Türkiye distribütörünün kendi logosu var. Bu çakma işinden de bahsedeceğim. Kutuyu açtıktan sonra öncelikle şöyle bir kullanma kılavuzu geliyor. Yani nasıl takılır? Şunun takılışını falan gösteriyor işte. Geç. Böyle bir poşetimiz var. Bu poşetin içinde ayrıca şu iki poşet de var. Bunun birinin içinde şu pop filter'la yaka tutacağı geliyor. Birinin içinde bu 3,5 mm'den 6,3 mm'ye dönüştürücü aparat geliyor. Bir tanesinin içinden de bu kameralarda kullanılmak üzere bunun burada iki tane seçeneği var. Bunu aktif edebilmek için de şu kısımdaki pil geliyor. LR44. Bu pilin zaten artısı eksisi burada belirtilmiş. Açtığınız zaman görebiliyorsunuz. Zaten kolayca yerleşiyor yerine, yuvarlak bir pil. Bunu tekrar kapatıyorum. Burada arkada kendisinin kare kodu var. Orijinalliğini sorgulayabilmek için aynı zamanda kutunun üstünde de şöyle bir bandrol var. Buraya sıcak suyla elinizi sürdüğünüz zaman rengi mi değişiyordu, bir şey oluyordu. Böyle orijinalliğini sorgulayabilirsiniz. Aynı zamanda ben aşağıya da bir link bırakacağım. Orijinal Kayalar'ın sitesi olarak. Oradan da temin edebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Daha sonra sanırım bu garanti kağıdı gibi bir şey. Bir nem önleyici, mikrofon ilk geldiğindeki kablo bağları, bir de şu çıkıyor, bunun ne olduğunu. Kalite sertifikasıymış. Şimdi kutuyla işimiz bittiğine göre asıl meseleye gelelim. Öncelikle şu pop filtrerini geçiriyorum. Daha sonra bu yaka tutacağını geçiriyorum. Bunun zaten yeri belli. Kendisi oturuyor. Uzunluğuyla ön plana çıkan bu mikrofon tam 6 metrelik bir kabloya sahip. Burada bir kablo bağı görebiliyorsunuz zaten. Ayrıca bunun jack kısmı altın kaplamayla geliyor. Bu uzunluğuyla özellikle röportaj yapanlar için kablosuz mikrofonların fiyatlarına bakınca gerçekten bulunmaz bir nimet. Yani şu kabloyu aç bitmiyor. Buraya ayrıca kendi cırtını da koymuşlar. Buradan istediğiniz uzunluğa göre cırtlayıp rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda BY-M1 sesi çok yönlü olarak alıyor ve bu sayede yine özellikle röportajlarda yönünü yanlış tuttum falan gibi bir şeyler telaşına düşmüyorsunuz. Tüm yönlerden sesi rahatlıkla alabiliyor. Şu şekilde. Ayrıca zaten çok yönlü kayıt yaptığı için mono sesi alayım, bilgisayarda dijital olarak stereo dönüştüreyim falan diye uğraşmıyorsunuz. Mikrofonu ben açık havada test etmedim. Fakat genel olarak çevresel sesi fazla almadığını söylüyorlar. Dip sesi benim duyduğum kadarıyla yok denecek kadar az. Yani çok dikkat etmezseniz duyamazsınız bile. Dip sesi biraz da mikrofonları karşılaştırırken bakacağım. Şimdi bu mikrofonda önemli bir kısım var. Bu mikrofonu alanların en büyük sorunu
bazı bilgisayarların mikrofonu algılamaması olduğunu gördüm ben internette ilk alacağım zaman araştırırken. Aynı sorunla ben de karşılaştım ve bilgisayar üzerindeki ses yöneticisinden bu sorunu çözdüm. Öncelikle bilgisayarımın ses yöneticisini açtım. Önemli olan şey arka porta mı yoksa ön porta mı bağladığım. Ön porta bağladıysam ön port çift giriş mi yoksa combo jack mı? Yani tek bir girişte mikrofon ve hoparlörü mü veriyor? Ona dikkat etmek lazım. Eğer tek girişse zaten yapacağınız herhangi bir ayar olmadan buradan smartphone kısmını alırsanız direkt çalışması gerekiyor. Eğer arka portlara veya ön portunuz iki çıkışlıysa, yani mikrofon için ayrı, hoparlör için ayrı 2 adet çıkışınız varsa mikrofon çıkışına bağlıyorsunuz. Sonra mikrofonu kamera moduna alıyorsunuz pili takılı bir şekildeyken. Diyelim ki mikrofonunuz takılı ve buradaki gibi herhangi bir mikrofon görünmüyor. Pembeye tıkladığınız zaman da hiçbir şey çıkmıyor. Buradan öncelikle hoparlör yapılandırmasında 5.1 gibi bir şey seçiliyse bunu stereoya alıyorsunuz. Daha sonra burada mikrofon gördüğünüz gibi belirdi. Daha sonra seçeneklere tıklıyorsunuz. Seçenekler. Burada ilk başta aynı türdeki jackları bağlayın seçili olacaktır. Bunu tüm giriş jacklarını bağımsız giriş jackı olarak ayrın seçerseniz tekrar sıkıntıyı çözebilirsiniz. Ayrıca bunu değiştirmezseniz de seste daha azalma oluyor. Bunu tüm giriş jackları olarak seçtiğiniz zaman ses normal bir şekilde çıkıyor. Fakat bu seçili olduğu zaman seste biraz düşüş oluyor. Bilginiz olsun. Eğer bu yöntemler de işe yaramazsa en son ikili jack'ı tek jack'a çeviren aparatlar var. Onların da görselini şu an görüyor olacaksınız. O şekilde de sorununuzu çözebilmeniz gerekiyor. Pilinin takılı olup olmadığına kesinlikle dikkat edin. Aksi halde bu sorunun böyle çözülüyor olması gerekiyor. Şimdi mikrofon karşılaştırmalarına geçelim. Bu zamana kadarki videoları şu anda da çektiğim üzere Samsung Galaxy S7 telefonundan çekiyorum. Ve telefonun kendi mikrofonunu kullanıyorum. Fakat telefonun mikrofonu hem sesi azalıyor hem de fazla dip ses yapıyor. Sesi azaldığından dolayı yazılımla desibeli arttırıyorum. Ve bunun sonucunda da kötü böyle patlak bir ses ortaya çıkıyor. Bazı yerlerde daha fazla patlıyor, bazen azalıyor falan. Bu mikrofon sayesinde bundan kurtulmuş durumdayım. Elimde karşılaştıracağım S7'nin mikrofonu var. Burada tamirini yapmış olduğum linkine de buralardan bir yerden ulaşabileceğiniz Corsair HS60'ın mikrofonu var. Ve şu anki incelediğimiz mikrofon var. Bunları karşılaştıracağız. Şimdi hepsiyle ayrı ayrı bir giriş kısmına tekrar geçelim. Bakalım ne gibi farklılıklar var. Bu arada normalde S7'nin dediğim gibi sesini arttırıyordum. Videonun sesini arttırıyordum. Bu kısımda ses arttırmalı. Yani orijinal sesiyle koyacağım. Şimdi öncelikle S7'den devam edelim. Yeni videoya hoş geldiniz millet. Yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda YouTuber'ların gözdesi haline gelmiş olan Boya BY-M1 yaka mikrofonunu sizler için inceleyeceğim. Yeni videoya hoş geldiniz millet. Yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda YouTuber'ların gözdesi haline gelmiş olan Boya BY-M1 yaka mikrofonunu sizler için inceleyeceğim. Yeni videoya hoş geldiniz millet. Yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda YouTuber'ların gözdesi haline gelmiş olan Boya BY-M1 yaka mikrofonunu sizler için inceleyeceğim. Çekime artık Boya BY-M1 ile devam ediyorum. Telefondayken buradan kapalı ya da smartphone moduna alıyorum. Bilgisayarda değişebiliyor. Kapalıyken de çalışabiliyor. Kamera modundayken de çalışabiliyor. Az önce göstermiş olduğum gibi. Onun dışında şu taşıma çantasından bahsedeceğim. Bu çantayı her satıcı gönderiyor mu bilmiyorum. Onu alırken ya satıcıyla iletişime geçmeniz ya da artık açıklama kısmında yazıyor mu yazmıyor mu ona göre bakmanız gerekiyor. Görüldüğü ve duyulduğu üzere ses kalitesi epey farklı. Corsair'ın mikrofonu da size güzel gelmiş olabilir ama onunla da çekim yapmak çok mümkün değil. Yani kulaklığı kafama takıp öyle video çekmem lazım. O zaman da pek güzel olmuyor. Yani rahat da olmuyor açıkçası. Onun kablosu da kısa olduğu için
Bunu mesela çekim yaparken arka taraftan dolandırırım. Rahat bir şekilde işlerimi yapabilirim. Corsair'ın mikrofonunu direkt telefona taktığım zaman da o da böyle uzaktan alıyor sesi. O zaman da iyi bir performans almıyor. O yüzden bu mikrofonla bir süre devam edeceğiz daha iyisi olana kadar. Başlıktaki hala alınır mı sorusuna gelecek olursak bana kalırsa hala çok iyi bir fiyat performans dengesi var. Ve hala alınmaya değer bir mikrofon. Yani piyasada zaten en kötü mikrofonlar 50-100 liradan başlıyor ki onların da çok bir şey vaat ettiğini zannetmiyorum. Umarım video faydalı olmuştur, işinize yaramıştır. Bence hala 2021'de bile alınabilecek bir mikrofon. Bana destek olmak ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu arada sorularınız varsa da bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz.